Abimiz bu saatte çıkmış. Pazar günü sabah burada tek başına. İnanılmaz bir disiplin. Arkadaşlar şunu aldım. Çok güzel. Nasıl götüreceğim yalnız Almanya'ya geri bilmiyorum. Taşlar, işlemeler, şu küçük şişeler. Evet. Bundan alıyorum bir tane. Evet, ceviz bu şekilde şey yapılıyor, oynanıyor. Evet. Bakalım ne kadar güzel olabilir böyle stres atma amacı olarak. Çikolata birası. Bunu bir deneyeceğim ya. Gerçekten merak ettim. Günaydınlar arkadaşlar. Yine otelin önünden selamlar. Bugün Pekin'deki ikinci günüm. Yine kargalar bokunu yemeden sabahın köründe kalktık. Dünyanın en büyük bit pazarlarından biri olan Panjiyuan bit pazarına gidiyoruz. Özellikle hafta sonları sabah saatlerinde çok iyi oluyor dediler. O yüzden erkenden yola çıktık. Görüşmek üzere. Yaklaşık 15 senedir yollarda olan, 30'lu yaşlarının başında olan bir gezgin olarak geriye dönüp baktığımda en büyük pişmanlıklarımdan biri YouTube'a geç girmiş olmak. Seyahatlerime devam edebilmem, gidilmeyen yerlere gidip görülmeyen şeyleri görebilmem ve bunları sizlerle paylaşabilmem için beğeni butonundan videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve ülke hakkında merak ettiklerinizi yorumla sormanız benim için çok önemli. Gerçekten ülke hakkında ne kadar şey biliyorsam sizlerle paylaşmak istiyorum. Pazar saat 7'de burası böyle görünüyormuş. İnsansız, kalabalıksız, çok daha güzel bir caddeymiş. Dün adım atılmıyordu. Kalabalık dönemlerindeki İstiklal Caddesi gibiydi. Bir de şimdiye bakın. Güneş daha doğmadı. Karşıdan tramvayımız da geliyor. Çok güzel bir cadde. Birazcık yürüyelim. Normal şartlarda direkt olarak bit pazarına gitmeyi düşünüyordum ama şu insansızlığın birazcık tadını çıkaralım bakalım. Böyle sabah jimnastiği yapan insanlar var sokakta, bakar mısınız? Abimiz bu saatte çıkmış. Pazar günü sabah burada tek başına. İnanılmaz bir disiplin. Anlaşıldı. Burada el ayak çekildikten sonra, insanlar uzaklaştıktan sonra çekim yapacağız, gezeceğiz. Ancak o zaman insanlar nasıl yaşıyorlar, burada hayat nasıl, onu bulabiliriz. Bakkalımızdan birkaç şey mi alsak acaba? Bakın. Bayraklar satılıyor. Çok güzel bir bakkalmış. Bit pazarına kadar yolumuz uzun. Ortamda sessizken ve caddeyi de böyle güzel bir şekilde görebiliyorken bu manzara eşliğinde birazcık bilgi vereyim. Zaten bu Panjiyuan, ismini doğru telaffuz edebiliyor muyum bilmiyorum bu arada. Bit pazarı, muhtemelen doğru telaffuz edemiyorumdur. Bu bit pazarı 48.000 metrekare olarak 1992'de açılmış. Fakat daha önceden de, hatta imparatorluk döneminde de buraya insanlar satmak istedikleri şeyleri getiriyorlarmış, satıyorlarmış. Böyle bir gelenek varmış. 1992'de de devlet diyor ki madem böyle bir durum var, biz bunu büyük bir kapalı, yarı açık şekilde bir bit pazarına dönüştürelim. Bit pazarları genelde hafta sonları açık olur biliyorsunuz. Bu her gün açık. Fakat hafta sonları daha canlı oluyor. Hafta sonları
Sadece hafta sonları açan bir sürü stand var. Onlar da oluyor. O yüzden mutlaka hafta sonu gel dediler. Bu arada kahve tabii ki normal şartlarda çay Çin kültüründe daha önemli. Tıpkı bizde olduğu gibi. Hatta çay kelimesi de buna benzer kelimeleri kullanan, işte çaya karşılık gelen kelimeleri kullanan diller için Çince'den geçmiştir. Fakat yeni nesil kahvecilerin de çok olduğunu gördüm ben. Her adım başı bir kafe ve gerçekten de çok güzel kalitede kahveler yapıyorlar. Bu arada birisi burada tramvayını unutmuş galiba. Tramvayı park edip unutmuşlar. Dün de bahsettiğim gibi Lawson var. Şurada görebilirsiniz. Ucuza sandviçle güne başlamak için, kahveyle güne başlamak için. Ben de şimdi oradan bir şeyler alabilirim. Yolumuz uzun, 40 dakika sürecek. Bit pazarına yolumuz. Çin'de Uber, Bolt gibi taksi çağırma uygulamaları yok. Onun yerine Didi diye bir uygulama var. Bunu kullanmanız gerekiyor. Ve çok ayrıntılı şekilde her detay düşünülerek oluşturulmuş bu uygulama. Ben çok memnun kaldım. Sürücü trafik ışıklarında beklerken bile onun bilgisini veriyor. Çok iyi. Ve Çin'de genel olarak taksi fiyatları da uygun. Kahvemizi alıp geldik. Şu anda Anjiaoyan Bit pazarındayız ama şu anda hiçbir şey açılmamış gibi görünüyor. İlginç. Bu arada demin de gösterdiğim gibi çeşitli bölümler var. Mesela işte kaligrafi ve resim alanı gibi. İşte numizmatik alanı var, değerli taşlar alanı var. Şimdi hepsini gezeceğiz. Bakalım ne kadar zamanımızı alacak. Şöyle işlemelerin bulunduğu bir dükkan gördüm mesela. Bakar mısınız? Dükkana bayağı özenmişler. Şurada da bir misafirimiz var. Ama sanırım şurada bir çadır gibi bir şey kurmuşlar. Onun içinde herhalde. Şu anda daha çok soğuk olduğu için. Şimdi bakalım orada neler bulacağız. Böyle büyük bir alan ama toparlıyor musunuz ya? Toparlamayın. Kuruyor olsunlar lütfen. Bakalım neler bulacağız. Ben de heyecanlıyım. Şöyle amca küçük figürler satıyor. Burada yine müzik aletleri, işlemeler, ahşap el işleri. Genelde el sanatları üzerine anladığım kadarıyla. Hala anlayamadım. Yeni mi kuruyorlar yoksa kaldırıyorlar mı? Böyle bilezikler. Bir hazırlık var yani o kesin. Devasa selam vazolar. Ya utanmasam şunları sırtlanıp götüreceğim şu anda ama valizde problem çıkar, kırılır, eder vesaire. Ama çok güzel görünüyor şunlar.
Bunlar yine güzel. Ben işte aslında daha çok modern Çin, sosyalist dönemle alakalı şeylere bakıyorum ama tabii bunlara da açığım. Şöyle incik boncuk, şu misketlere, bilyelere baksanıza. Çok güzel görünüyor. Ama bir kaosu var. Tam bir bit pazarı nasıl olmalıysa tam olarak öyle. Burası anladığım kadarıyla biraz daha porselen, biblo ile alakalı olan bölüm. Burada yine bir hazırlık. Dışı işlemeler. Burada sanırım kaligrafi ile alakalı bazı şeyler var. İşte fırçalardır, kağıtlardır vesaire. Mesela şurada bir Mao büstü var. Bunun fiyatını soracağım bakalım. Ne kadarmış? Aşağı yukarı piyasa bilgisi edinelim diye. Hello. How much is it? All this Mao. more, more for the 500. 500. Yes. Okay. Evet. How much? 50 euro You. tarzında bir şey. How much? I will come back. I will come back. Thank How you. much? No, Burada bu arada şöyle bir bilgi de vereyim. Pazarlık Çin'de çok yapılan bir şey. Genelde yarı fiyatını söyleyin öyle pazarlık yapın diyorlar. Fakat söylediği 500 epey pahalı. 50 euro civarında bir şey. Belki daha sonradan indirim yaparlar. Hello. Evet. Şimdi bir önce bakalım. Ne için ne kadar istiyorlar. Ondan sonra pazarlığımızı da yaparız. Abi de yine hazırlık içerisinde. Ama buraların kurulmasına daha var anladığım kadarıyla. Birazcık erken gelmişiz. Herkes çok korkutmuştu. Önden gelin, bitiyor sonra getirdikleri şeyler, kaldırıyorlar vesaire diye. Şurada ayrı bir enstrüman bölümü var. Bunlar da çok güzel. Şurada bir ahşaptan minik bir Mao heykeli gördüm. Onu soracağım. Bu çok güzelmiş. Şu vazoya bakar mısınız? İnanılmaz güzelmiş. Şu ahşap Mao heykelini bir soracağım bakalım. Çok güzelmiş çünkü. Hello. 哎，你好。 How much is it? Mao? Okay. Thank you. Buna da 350 dediler. 35 euro civarında. Ben iddia ediyorum ben onu 20'ye alırım. Ama önce bir alacağım şeye karar vermek istiyorum. Burada da yine çok güzel cam işlemeleri, porselen işlemeleri, tesbihler var. Hello. Hello. Keeper. Ben birazcık pazarlık yapayım. Birazcık da ne alacağıma karar vereyim. Sonra tekrar sizlerleyim. Arkadaşlar şunu aldım. Çok güzel. Nasıl götüreceğim yalnız Almanya'ya geri bilmiyorum. 14 euroya aldım bunu.
Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Teyze soruyor şimdi. Teyzeyle de pazarlık yaptık. Aslında birazcık emrivaki oldu. 300 dedi bana. Ben de 150 dedim. Sonra 200 dedi. Kabul etmedim. Yani almaya da çok niyetim yoktu aslında. Sonra tamam dedi. 150. Ama güzel bir alışveriş oldu. Ben yine memnunum yani. Valize nasıl koyacağım, nerede götüreceğim o konuda hiçbir fikrim yok. Ya şu taşları göstermek istedim size. Taşlar, işlemeler, şu küçük şişeler inanılmaz güzel. Şurada yine yeşim, sedef işlemeleri. Yani bu işi biliyor Çinliler kesinlikle. Bu standı da çok beğendim, o yüzden göstermek istedim size. Yukarıda Mao Zedong portresiyle birlikte. Burası gerçekten. Kal diyor abi, bakalım. Kaldık. Ne gösterecek merak ettim. Ama tabii iletişim problemi de var burada. Kesinlikle İngilizce bilinmiyor. Translate ile anlaşılıyor. Şurada bir tane kuş kafesi var. Onu göstermek isterim. Aa, saat de aynı zamanda bu. Çok ilginç, bayağı güzel. Ya ben buradan bütün maaşı vererek de çıkabilirim arkadaşlar. Biri beni durdursun. Yani yalnız seyahat etmenin dezavantajlarından bir tanesi de bu. Oğlum sen ne yapıyorsun? Dur artık diyen bir kimse de olmuyor yani. Bunun dezavantajlarını yaşıyorsunuz. Koskocaman bir vazo aldım demin. Yani şimdi daha kim bilir neler alacağım. Almayı düşündüğüm güzel şeyler var. Umarım çok da para harcamadan bu işten sıyrılırız. Burada da heykel bölümü var. İrili ufaklı bir sürü heykel. Temaları yine farklı. Buralarda da bu arada elektronik sistemle ödeyebiliyorsunuz. Yani bit pazarı, nakde ihtiyacım var diye hiçbir zaman düşünmeyin. Hatta nakit kullanırsanız dalga geçer sizinle insanlar. Öyle bir durum Almanya'dakinin tam anlamıyla tersi diyebilirim. Burada genel olarak Buda heykelleri ve Mao heykelleri gördüm ağırlıklı olarak. Size de göstereyim dedim. Tabii şeyden de bahsedelim. Yani bu antika pazarında satılan şeylerin gerçekliğine çok fazla inanmamak gerekiyor. Ya da işten çok iyi anlıyor olmak gerekiyor. Yani elbette vardır sahici olanlar. Ama genel olarak sahte ürünler satılıyor. Esas olarak burada bir hatıram olsun, buradan alacağım bir şey olsun derseniz güzel bir fikir buradan gelip alışveriş yapmak. Ya da bildiğiniz bir alansa ince eleyip sık dokuyarak bir şeyler almak mantıklı. Bit pazarının dışı da böyle. Normalde bu dükkanlar da açık oluyor sanırım. İnanılmaz bir motor trafiği var. Her tarafta güvenlik görevlileri var. Yani bir sorun olursa direkt olarak gidebilirsiniz. Fakat Çin'de bir sorunun olacağını da düşünmüyorum. Yani insanlar mı çok güvenilir yoksa sistemden dolayı bir şey mi yapamıyorlar bilmiyorum tabii ki ama ben hiçbir problemle karşılaşmadım. Geleneksel ürünlerin satıldığı yer maalesef kapalı. Yoksa sanırım buraya da epey para bırakırdım. Çünkü çok güzel şeyler var. Güzel de bir dekorasyona da sahip. Çinliler bu işten de yine anlıyorlar. Çevrede de kafe, bar, restoran gibi tesisler de var. Hiçbir şekilde sıkılmazsınız. Öğleden sonrası için Çin Ulusal Sanat Müzesi'nde randevum var. Önceden randevu yaptırmak gerektiğini, müzelerin ücretsiz olduğunu fakat randevusuz gidemediğinizi söylemiştim. Bu da bunun bir sonucu. Bakın böyle ayrı ayrı dükkanlar da var. Yani sadece açılan standlardan ibaret değil.
O çadırdan ibaret olsaydı birazcık üzülürdüm. Hayal kırıklığına uğrardım ama öyle değilmiş. Şimdi antik kitaplar bölümüne geldik. Burada da güzel şeyler vardır mutlaka. Tabii burada doğal olarak Çinliler var. Gerçi benim dışımda da Çinli olmayan yabancı görmedim ben. Henüz burası turistlerin keşfetmediği bir yer mi artık bilmiyorum. Aslında birçok blogda da görmüştüm. Burada pasaportlar var. Eski paralar var. Tam benlik bir bölüm. Aslında burası. Mao'nun kitapları var. Yine İngilizce olarak. Bunlar çok güzel. Tabii ki ne olduklarını bilmiyorum. Benim bir anayasa koleksiyonum var. Ben anayasa hukukçusuyum. Her gittiğim ülkenin anayasasını almaya gayret gösteriyorum. Ve o dilde almaya gayret gösteriyorum. Şu kitapları bakar mısınız? Yani hatıra olarak kesinlikle bunlardan bir tanesini alacağım ben. Fakat sonuna kadar gidelim. Bir bakalım neler var. Ama burayı diğer yerden daha da çok sevdim. Yani ilk girdiğim büyük çadırdan daha çok sevdim. Biraz daha buralıların takıldığı bir yere benziyor. Mısırlı iş arkadaşım için bunu almayı düşünüyorum. Eski bir dergi. Bu arada çocuk kitapları vesaire de var. Yani böyle sırf işte Marksizm üzerine Çince ve İngilizce kitaplar değil. Her türlü yemek kitabı vesaire de var. Bulabilirsiniz burada aradığınız şeyi. Rozet bölümü var. Şurada gördüğünüz gibi küçük panda kağıtları var. Ve Polizei. Almanya bir şekilde karşıma çıkıyor. Abi de güldü. Germany. Kim bilir ne konuşuyorlar aralarında ama Almanya'ya gülmeleri de hoşuma gitti bir yandan. Kitap bölümü ama şuraya sigara paketleri de koymuşlar. Bunları da satıyorlar baksanıza. O da ilginçmiş. İskambil kağıtları var. Mao temalı iskambil kağıtları falan da var. Bu da enteresan. Çin edebiyatıyla alakalı var. Mona Lisa var. Vesaire. Bunun fiyatını sorduk bakalım. 20 dediler. Yani 2 euro civarı bir şey. Sanırım bundan arkadaşlarıma alacağım. Of. Şu afişlere bakar mısınız arkadaşlar? Yerim olsa da alsam şunlardan. Gerçekten inanılmaz. Bir soralım bakalım. Hello. How much? How much 20的？20。真的。对，内蒙原就问题。我也有700。要几张？ Okay. One。 Two. 2张。他说什么球？ Bakalım pazarlık yapacağım.他不给30啊？他给30。给的35，他不要35。 Bakalım. Tamam. 35'e indirdiler. Okey. Ya Alipay. Yine Alipay ile ödememizi yapacağız. Bakalım neler varmış. Birkaç tane afiş gördüm. Evet, bir tane ondan. 他要录视频，给他展开拆的。 Evet. Bundan alıyorum bir tane. 2 tane alıyorum hatta. 这个要不要我？可以。
İkinci 你不 olarak 是 da 你开了2张，一人2张吗？一共2张。一共2张啊。 evet, aralarında şöyle bir tartışma yaşıyorlar büyük ihtimalle. Aynısından 2 tane istedi, diğerinden 2 tane istedi diye. 那不压下去了啊！ 2张。 Ya. OK。 Şimdi sarıyor abi. Çok güzel. 那 OK 跟欧叶 OK，就欧耶就是。好的，没问题。 Anayasayı buraya da soracağım arkadaşlar. Olma ihtimali var bence burada. Tabii ki burada da Google Translate imdadımıza yetişiyor. Bakalım var mıymış? Evet, gün geçmiyor ki yine ilgimi çeken bir şeylerle karşılaşmayayım. Şu afiş inanılmaz güzel. Bakar mısınız şuna? Bunu da soracağım. Akıllanmadım. Bunun da fiyatını soracağım. Evet. How much? 哪个？ Hı hı. 这个吗？ Ya. 这个150。 Anlamıyorum ki. Telefondan gösterse bari. Evet, şimdi telefondan gösterecek abla. Ne kadarmış hep beraber göreceğiz. 150 diyor. Evet, pahalıymış. Okey. 还有这个 Çeşitleri de var. Bayağı güzel. Ama güzellikleri fikrimi değiştirmeyecek. Yani 15 euro civarında bir fiyat. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Thank you. Oo. Evet. Çok güzel. Umarım güzel insanlar alır diyelim. Esas aradığım şeyi bulamayıp onun dışındaki her şeyi almak benim bit pazarı özetim olabilir. Sadece burada da değil, her ülkede. Ama yine pes etmedim. Birkaç yere daha soracağım. Anayasaları var mı? Ve bulacağımı düşünüyorum. Çünkü burada olmazsa nerede olur? Olursa da eski basım bulmak beni daha çok heyecanlandırır. O yüzden bir soracağız bakalım. Bu nasıl bir tesadüf arkadaşlar? Yine Almanca bir şeylerle karşı karşıya kalıyorum. Ve üstelik 那个1500。 şeylerle alakalı, kindergartenlarla, kreşlerle alakalı ve büyük ihtimalle devrimci bir kitap. Bunu kesinlikle almam lazım. Bir soracağım. Ayrıca şurada yine anlamadığım tabii ki ama gözüme kestirdiğim bir şey var. Şu arkadaşla yine kişisel arşivim için almak istiyorum. 这不是天堂的。 Buraya çok erken saatte gelin diyenlere inanmayın arkadaşlar. Daha yeni yeni açılmaya başlıyor her yer. Ve şu anda saat 9.30-10. Şuralar çok ilgimi çekmedi ama fil dişinden birkaç tane şey görmüştüm. Onları da almayacağım büyük ihtimalle ama. Bakın turkuaz, mercan, kolyeler. Burası biraz daha mücevhere yönelik olan standlar. Şurada saatçiler var, aslında onlara gitmek istiyordum ama şu anda kapalılar onlar. Bu yüzden buralarda takılıyoruz. Belki oralar açılır diye. Taşlar inanılmaz güzelmiş 行，你去 yalnız. 帮我一下，一会儿给你。 Şurada büyük bir alan var. Oraya gideyim şimdi. Sanki burada da güzel şeyler bulurmuşum gibi geliyor. Ama bulmam ne kadar iyi onu da bilmiyorum. Belki bulmasam daha iyi olur. Evet. Burada da yine klasik şekilde incik boncuk, güzel şişeler. Hello。
Hello. Evet, şunlardan bakmak istiyorum aslında ben, şu taşlardan. Biraz daha işlemeli olanları varsa onları daha çok istiyorum. Ama yok ya, ben artık bir şey almayayım. Artık bir şey almayayım. Ah işte. Şunları kastetmiştim. Bakın, çok güzeller. Bunların şimdi fiyatlarını soracağım. Bakalım ne kadar diyecekler. Bunlar gerçekten inanılmaz güzel. Hello. Çin'de de bir tespih kültürünün olması beni şaşırttı. Bakın burada çeşit çeşit tespihler var. Tabii ağaç işçiliği olunca otomatik olarak tespihte oluyor herhalde. Şunlar yine çok güzel. Hello. Ama bu sefer kendime hakim oldum ve almadım. Bana bir takdir. Evet, burası biraz daha böyle bit pazarına benzemeye başladı. İnsanların gelmeleriyle birlikte, standların açılmasıyla birlikte güzel bir kaos var. Aa, şurada küçük bal kabaklarına bir şeyler yapmışlar, bakın çok güzel. Türkiye'de de bu tip bal kabağından işçilik olurdu. Baksanıza. Yani gerçek ceviz ağacından değillerdir muhtemelen ama tespihler. Çok güzel. Bir arkadaşıma bulabildiğim her yerden tespih alıyorum. Aramızda böyle bir espri oluştu. Ona belki tespih alırım buradan, bakalım. Şurada cevizler var. Cevizleri neden satıyorlar acaba? Onu da merak ettim. Çok ilginç şeyler var. Yani sıradan bir bit pazarıyla alakası yok buranın. Çok ilginç şeyler koymuşlar. Arkadaşlar tespih alırım belki dedim ama 50 euro dedi ya. Ya tamam, pazarlık yapalım diyeceğim ama şimdi mesela 25'e indirir vesaire, almak zorunda kalırız. O işlerden uzak duruyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Burada da böyle kapsüle koymuşlar tespihleri yine. Değerli olduğunu varsayıyorum. Şurada mercandan kolyeler satan dükkan var. Yine burada tespihleri dizmişler. Çok güzel. Bunların da fiyatlarını soracağım, bakalım, merak ettim. Hello. How much is it? This. This one, yeah. 120? Bakalım, yine hesap makinesine yazılacak. Okay. Thank you. Bu da yine 30 euro civarı bir şey söyledi. Herhalde gerçek tespihler ki bu kadar pahalılar. Burada da volkanik taşlardan bir şeyler var. Ve burada da yine ceviz furyası devam ediyor. Ceviz mi artık bilmiyorum ama ilginç bunların satılıyor olması. Burada da yine aynı şekilde. Translate aracılığıyla soracağım. Bunların ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Yani cevizse neden satılıyor? Değilse nedir? Bir soracağım bakalım. Evet, ceviz bu şekilde şey yapılıyor, oynanıyor. Evet. Bakalım ne kadar güzel olabilir böyle stres atma amacı olarak. Ama 这个得500，
500块钱人民币，500块钱。 Bir şey yapsın bakalım, hesap makinesine yazsın. 这个 Nedir çünkü 不动 bilmiyorum. 脑的，小的100元。 Diyor ki stres Aa. atarsınız diyor. Hayır, Kafanızı sadece- boşaltmak için. 嗯 Ama bir yandan söylediği fiyat da 50 euro. O bana fazla geldi. 嗯， Güzelmiş Hayır. ama. Güzel. Çinliler bu stres atma olayına bayağı kafayı takmışlar. Bence de önemli bu arada. Bu tespitler de gördüğünüz gibi yine güzel güzel. Evet, buradan alacağım herhalde, öyle görünüyor. Arkadaşlarıma hediye olarak. Şunlar pek güzelmiş. Kendime de almayı düşünüyorum. 不好的不给你。 Bunlar ne taşı acaba? Bilen biri aydınlatabilir mi? Kehribar değil yani bunlar. Daha ilginç bir taş. Yine bal kabakları ne güzelmiş böyle. Bunlar giderken hep kırılır. O yüzden alamam ama. Aa. Bunlar da çok güzelmiş. Vallahi battık arkadaşlar. Battık ya. Burada cevizin uygununu buldum arkadaşlar. Çin usulü stres topunun. Ucuz dediysem yine 3 euroya falan denk geliyor. Belki alırım. Takı ve değerli taşlar kısmındayız. Burada çeşitli mineraller satılıyor bu şekilde. Bilin bakalım kim bit pazarından sonra uyuyakaldığı için sanat müzesine gidemedi? Tabii ki ben. Sinirim bozuldu bir yandan ama bir yandan da vücudun demek ki buna ihtiyacı varmış. Yine otelin önündeyim. Şimdi Wang Fujing adı verilen alışveriş caddesine gideceğiz. İnsanlar nerede alışveriş yapıyorlar? Ona bakacağız. Anayasayı bulamadım. Anayasayı bulmak için en büyük kitapçısına gideceğim. Wang Fujing kitapçısına. Ve sonra da Hutonglara gideceğiz arkadaşlar. Hutonglar Pekin'e özgü ara sokaklara verilen isim. Pekin'in Eskişehir tarzı şu şekilde oluyor. Ara sokaklar, dar sokaklar, evler, restoranlar ve işte içeri açılan avlular. Kapılar avluya açılıyor. Daha sonra evleri görüyorsunuz. Tabii bu özel yaşamın biraz daha içeride olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda işte gürültü yalıtımı için de iyi bir fırsat. İnsanlar avluda aileleriyle vakit geçirebilsinler diye düşünülmüş. Geleneksel Çin mimarisiyle yapılmış çatılar, matılar çok güzel. Şu anda da restore edilmiş. Aslında Çin hükümetinin 1990'lara kadar restore ettirme gibi bir inisiyatifi yokmuş. Fakat daha sonra demişler ki biz bu bizim kültürel mirasımız ve turizme kazandırmak istiyoruz. Hutongları restore etmişler. Sayısı bilinmiyor. Çok fazla var. Benim bugün gideceğim en ünlülerinden bir tanesi. Küçük küçük blues, caz barlar, güzel restoranlar ve güzel kafeler varmış. Şimdi akşam yapabildiğim kadar çekim yapmayı düşünüyorum. Yine gündüz gözüyle de göreceğiz ama onu da iple çekiyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu imparatorluk döneminde saray mutfağında olan Osmantus adı verilen bir kekmiş. Bunu deneyeceğiz şimdi. Uzun zamandır bir şey denememiştim. Bakalım tadı nasıl? Bu şekilde servis ediliyor. Şimdi bakalım tadı nasılmış? Arkadaşlar tadını şöyle anlatayım. Höşmerimin biraz daha tatsız tuzsuz hali gibi. Yani yenebilir ama benim çok damak zevkime hitap ettiğini söyleyemeyeceğim ben. Yine bu tip tatlıları seven kıvam olarak biraz daha hafif olsun diyen birisi yiyebilir. Burası ilgimi çekti arkadaşlar. Çin Tıbbı Eczanesi, Antik Çin Tıbbı Eczanesi. Bakalım içeride neler var. Hep birlikte bakalım.
Tabii büyük ihtimalle çok bir şey anlamayacağız. Okay. Evet, çok sıcak bakmadılar çekmekle ilgili. Ama böyle bir dükkan. Siz de eğer antik Çin tıbbına meraklıysanız buraya gelip buradan ilaçlar alabilirsiniz. Wang Fujing'deyiz. Edebiyat ihtiyacımı gidermek için bu kitap evine geldim. Bakar mısınız? Ne kadar büyük. Kim bilir kaç katlıdır. Herkes burayı önerdi. Çeşitli dillerde kitaplar da bulabilirsin dediler. Burada gördüklerimden sonra Çince'ye de merak saldım. Ne kadar çabuk diye soracaksınız. Haklısınız ama gerçekten inanılmaz bir kültür. Bakalım burada istediklerimizi bulabilecek miyiz? Tabii sadece kitap yok. Bu kadar katı sadece kitapla doldurmamışlar. Böyle ıvır zıvır hediyelik eşya da var. İşte oyuncak bebekler, roket maketleri gibi şeyler. Bu roket maketleri de ne kadar güzelmiş. Bir bakalım. Ne kadar, belki alırım. Fiyatları yazmıyor maalesef. Ama fena bir fikir olarak gelmedi bana. Yazıyormuş. 238, yani 24-25 euro gibi bir şey yapıyor. Alınamaz değil. Alınabilir. Fakat nasıl taşıyacağım alsam bile? Şöyle yasak şehir magnetleri var yine. Magnetleri diyorum. Maketleri var. Böyle. Burası da yine pahalıya mal olacak gibi düşünüyorum. Bakın buket yapmışlar şöyle. Lego versiyonundan vardı bende. Gezmeye devam. Şunlar da çok tatlıymış. Of arkadaşlar, hatıra paralarına bakar mısınız? 有4个年， Çok güzel. 第一个年份1980年是最贵的， Bunlardan da kesin alacağım. 第二个猴是92年的，第三个猴04年的，然后第四 İnanılmaz 年 güzel. Yok. Çeşitli dönemlerden paralar konulmuş. Tabii şu anda kağıt para kullanmıyorlar. Hatıra parası alacaktım ama o kadar pahalı ki sanırım alamayacağım. Şurada uygun olanlar var. Birazcık 是04年的， 8-9 euro gibi bir şey. 06年， Pekin 2022 kış olimpiyatları 这个是邮票， adına basılmış olan 可以用的呀，就比我们 çeşitli kağıt paralar. 为 Bu da çok güzel bir... 05年的是30，04年的是38。 Evet, şu anda satıcı abla bir şeyler söyleyecek ama çeviriyi kullanıyor. Şu pul serisi de çok güzelmiş ama 30 euro gibi bir şey. Bunu alamam. Ama diğer şu demin 这套 gösterdiğim 邮票里面还附带 seti 一张 alıyorum. 优盘，U 盘是93月，并 Çok güzel. 的这个内容。这个呢？ Mevcut Başkan Xi Jinping'in kitapları. İngilizce olarak da var bu arada. Seri olarak. Fakat gerçekten ağırlar. Valiz için. Bunları internetten erişmeyi düşünüyorum. Yoksa çok zor taşırım hepsini. Evet, aranan kan bulunmuştur diyebilir miyiz? Bence bulunmuştur. Direkt olarak devletin değil fakat partinin anayasası, artık tüzüğü nasıl çevirirsek bunu kesinlikle alıyorum. Fakat ben aslında Çince istiyorum. Bunu almakla beraber Çincesini de edineceğim. Onu da yine bakalım anlaşabilecek miyiz insanlarla. Sadece İngilizce değil, çeşitli dillerde var yine. Fransızca gördüm, Almanca gördüm. Almanca bir şeyler alacağım zaten. Bunu almayı düşünüyorum. Rusça zaten var. Ama genel olarak yabancı dilde yayın dediğimiz zaman İngilizce var tabii. Güzel bir kitap evi. Şöyle göstereyim bu arada. Devasa. Devasa. Çok da güzel şeyler var. Burayı bakalım kaç saatte bitireceğiz ya. Birazcık gözüm korktu. Hutong'a gidemeyecek miyim acaba diye. Ama gidemezsek bile canımız sağ olsun. Sonraki günlerde gideriz nasıl olsa.
Toplam 5 gün Pekin'deyiz. Burada da Xi Jinping'i anlatan çeşitli dillerde kitaplar var. Arapça ilk defa gördüm. Almanca zaten var. Bunlar da enteresanmış. Aşağıya da Lego setlerini koymuşlar. Çok güzel görünmüyor mu? Burada çeşitli hediyelik eşyalar, işte puzzle'lar, maketler var. Çin'in kendi Legoları. Tabii Lego da satılıyor burada bu arada ama bunu alternatif olarak Çin usulü olarak yapmışlar. Anladığım kadarıyla sadece ilk katta birazcık yabancı dilde kitap var. Onun dışında hep Çince. Burada mesela ilkokul çocukları için kitaplar var. Ben yine bu 10 katmış sanırım burası. Hepsini gezeceğim. İlginç bir şey olursa yine göstermeye çalışacağım. Asıl bomba bu kattaymış. Burası tamamen yabancı dildeki kitaplardan oluşuyor. Ya da diğer ülkelerden yazarların Çince'ye çevirileri. Burada güzel şeyler buluruz diye düşünüyorum. Üst katını kütüphane yapmışlar aynı zamanda. İnsanlar burada ders çalışabiliyor, bir şeyler okuyabiliyorlar. Boş vakitlerini rahat bir şekilde geçirebiliyorlar. Altta da bir tane kafe kurmuşlar. Epey güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim. Wang Fujing Bookstore diye yazarsanız haritada çıkıyor. Kaligrafi bölümünde Maxim Gorki var. Ya da fena halde biriyle karıştırıyorum ama büyük ihtimalle Maxim Gorki. Ne alakasının olduğunu anlayamadım ama hoşuma gitti. Gorki'yi severiz. Ayrıca buraya da bir kaligrafi köşesi yapmışlar. İsteyenler gelip burada çalışabiliyor. Kütüphaneyi yine aynı şekilde göstereyim. Bakın insanlar okuyorlar burada otomattan kitap alıp. Burası tehlikeli. Çin'de alışveriş işine bir girdiğinizde arkadaşlar asla çıkamıyorsunuz. Bu yüzden tek bir mağaza belirledim. Saat bakmaya gidiyorum. Sonra buradan ayrılıp Hutong'a geçeceğim. Burası kuyumcu arkadaşlar. Böyle altından Buda, altından kase falan satıyorlar. Zenginliği siz düşünün artık. En son bu kadar kuyumcuyu yan yana Katar'da görmüştüm. Aradığım mağazaları buldum arkadaşlar. Sol taraftaki Seagull, Çin'in en köklü saat markası. Yan tarafta da biraz daha yeni ama yine çok güzel saatler üreten Pekin firması var. Şimdi öncelikli olarak Pekin firmasından başlayıp daha sonra diğer yere gideceğim. Buradaki saatlerin tasarımları gayet sade. Yukarıda ya Tiananmen Meydanı ya da şöyle gördüğünüz gibi yıldız var. Fiyatları da fena değil gibi otomatik saatlere göre. Bakalım soracağız, konuşacağız. Şöyle göstereyim, gayet şık. Evet arkadaşlar, bu 3 saati ünlü. Şu soldaki 1 Mayıs için üretilen, bu firmanın 70. yılı için üretilen. Bu da klasiği 1963 tasarımlı ilk çıkardıkları saat. Bir de ayrıca bu varmış. Bu da yine 1 Mayıs için yapılmış olan. Bakalım daha bir şeyler çıkarıyor. Bakalım ne çıkaracak. Bir tane daha var. Evet, bu da güzelmiş. Bakalım bunlardan birini alacağım gibi görünüyor. Otomatik diyor. This one is manual. 对，manual。 Okay. Thank you. Arkadaşlar çok pahalıymış ya. Yani almamaya karar verdim. Bilmiyorum doğru mu yaptım. Ama havalimanından bir bakmayı düşünüyorum. Bakalım.
Ben çok merak etmiyorum ama burada elektronik fiyatları nasıl? İşte mesela PlayStation almak mantıklı mı Çin'den diye soracak olursanız diye bir bakacağız Sony'nin buradaki mağazasına. Bakalım PlayStation burada ne kadar? Evet sordum, 400 euroya denk geliyor. Almanya'dan biraz daha ucuz fakat Almanya'da da indirimler devreye girdiği zaman ucuz olabiliyor. Ama uyarı yaptı. Ben de size uyarı yapmış olayım. Garantisi yok. Yurt dışına gidildiği zaman yazılımı da kullanabilir misiniz? Onun da garantisini vermiyorlar. Metroda bu makinelerden bilet alınıyor. Pekin'in metro haritasını göstereyim. Ne kadar karmaşık, ne kadar gelişmiş bir ağ olduğunu görebilirsiniz. Ama hiç bu makineyle uğraşmanıza gerek yok. Eğer kredi kartınız varsa direkt olarak okutup geçebiliyorsunuz. Ulaşım uygun. Yani 1 dolardan aza geliyor. Kartınızla okuttuğunuz zaman gittiğiniz istasyona göre iade de alıyorsunuz. Çünkü çıkışlarda da okutmanız gerekiyor yine kartınızı. Lawson'lara ve 7-Eleven'lara girerseniz böyle sıcak şeyler de alabilirsiniz bu arada. Sokak lezzeti gibi şeyler. Fakat ben riske girmeyeyim derseniz buralardan da karnınızı doyurabilirsiniz. Yine tabii ki Japonya'daki muadili gibi birçok yiyecek içecek orijinal şeyler burada var. Ama benim gözüm Japonya'dan beri aklımdan çıkmayan yumurtalı sandviçte. Ondan bir tane alacağım herhalde. Ve fiyatı da 1 euroya denk geliyor. Çok uygun. Çok fazla çikolata mağazası da gördüm ve aman tanrım, gördüğüm şeyi size göstermem gerekiyor. Çikolata birası. Bunu bir deneyeceğim ya. Gerçekten merak ettim. Tadının nasıl olduğunu size anlatırım. Baksanıza bayağı ciddiler ya. Şakaları da yok yani. Bardaklar, şeyler de güzel, şişeler de güzel. Efes tombul şişe tadında. 2 tane seçeneği de varmış. Bir tanesini seçip deneyeceğiz. Neden 2 tane olduğunu da öğrenmiş olduk. Bir tanesi sütlü çikolata, diğeri beyaz çikolataymış. Ben tabii ki sütlü çikolata olanı, yani siyah olanı alacağım şimdi. Tadı nasıl? Bakalım şimdi göreceğiz. Şöyle tekrar göstereyim. Bu arada alkol oranı kaçmış bir bakalım. Alkol oranı da yazmıyor. Belki de alkolsüzdür, bilmiyorum. Bir bakalım, deneyelim nasılmış. Oo. Bakar mısınız? Kapağı patladı ve ciddi çikolata bu. Tadı fena değil. Buraya gelirseniz eğer Nunlohyang galiba. Mao Erputong'la Yu Erputong'un kesiştiği yer. Eski Pekin. Çikolatalı biranızı içebilirsiniz. Hutonglar hakkında genel bir bilgi verelim. Hutong belirli bir yer ismi değil. Sadece bu dar sokaklardan oluşan mahallelere verilen isim. Bunun gibi ana caddelerde, yani bu kadar geniş, yani çok geniş caddelerden bahsetmiyoruz, bu sokakları bağlıyor. Tabii ki bu restorasyondan sonra burada da dükkanlar açılmaya başlanmış. İşte turistleri daha çok çekebilmek için. Gerçi ben çok da turist görmüyorum. Sadece Çinli turistleri görüyorum eğer buradan değillerse. Bakın şöyle oyuncak makineleri de konmuş buraya. İnsanlar akşamüstlerini, akşamlarını burada geçiriyorlar. Sabahları da kalabalık olduğu söyleniyor buraların. 14. yüzyıldan başlayarak bu yerleşimler Pekin'de başlamış. İnsanlar buralara yerleşmişler. Mimarisi şu anda akşam olduğu için ve ışıklandırma da ilkesel olarak çok yapılmadığı için, göz kirliliği olmasın diye çok belli olmuyor ama geleneksel Çin mimarisinin örnekleri bunlar. Burada da yürüyüş turları düzenleniyor. Biz de bir yemek turuna katılacağız gelecek günlerde. Daha sabah saatlerinde göstermeye çalışacağım buraları da. Ama sıra sıra dükkanlar. Sağda solda yine o Hutong dediğimiz dar sokaklar var.
burayla birleşiyorlar. Işık iyi olmadığı için şu an için gösteremiyorum. Ama çok güzel yerler tabii ki. 14. yüzyıldan itibaren şehrin sivil yaşamı burada akıyor. Buralar canlı. Ticaret merkezleri, işte dükkanlar vesaire, restoranlar hep burada olmuş. Sonra kültür devriminden sonra buraların restorasyonuna çok önem verilmemiş. Ama 90'lı yıllardan başlayarak hükümet demiş ki böyle bir değerimiz var, bunu koruyalım, restore edelim. Aslına uygun şekilde eğer yıkılmışsa tekrar yapalım ve ziyarete açalım. Sonuçta bu çok da güzel görünüyor sokaklar. Burada da fotoğraf otomatları var. Bu şekilde gazeteye çıkmışsınız gibi. Zaten görmüşsünüzdür diğer şehirlerde de. Ama buralılarda yaptığı için çok da turistik bir şey değil ya da turistikse bile buralı turistlere yönelik. Ben de yapacağım. Sizinle paylaşırım. Nasıl çıktı, nasıl oldu? Evet, Mastercard olunca olmuyormuş. Bazen böyle durumlarla da karşı karşıya kalıyorsunuz. Gazetemizi alamadık, fotoğrafımızı bastıramadık maalesef. Olsun. Yani ilk defa bir turistik aktivite, bir klasik arzusundaydım ama olmadı. Şimdi şehrin en kült, en ünlü caz barlarından ama genelde buralıların tercih ettiği caz barlarından biri olan East Shore Caz Bar'a gidiyoruz. Umarım bir konser yakalayabiliriz orada. Evet, eski Pekin'in arka sokaklarındayız. Burada ortam gerçekten çok güzel. Gölün bir tarafı donmuş. Aslında burası da donmak üzere. Eski binalar ışıklandırılmış. İnsanlar da burada gelip vakit geçiriyorlar. Burası da mekanımız. Derme çatma bir girişi var. Bakalım içerisi nasıl?